Herkese merhaba. Bu videomuzda sizlere bir fazla asenkron motorun tanıtımını yapacağız. Clemens kutusunu inceleyeceğiz. Onun dışında bu motorun sürekli çalıştırılması uygulamasını, kumanda uygulamasını yapacağız. Ve devir yönü uygulamasını. Herkese merhaba. Bir fazla asenkron motorun sürekli çalıştırılması, devir yönünün değiştirilmesi ve incelenmesi ile ilgili sizlere videomuzu çektik. Şimdi bu motordan biraz da teknik olarak bahsetmek için böyle bir video çekiyorum. Şimdi bir fazla asenkron motorlar nedir? Endüstrinin bazı bölümlerinde, işletmelerde veya ev aletlerinde bir fazla asenkron motorlar kullanılır. Peki 3 fazla asenkron motor ile bir fazla asenkron motor arasında ne tür farklar vardır? Onlara bir değinelim. Şimdi 3 fazla asenkron motorlar çok güçlü motorlar ama çok gücün istenmediği normal 1,5 kW'a kadar gücün yeterli olduğu yerlerde de bir fazla asenkron motorlar kullanılır. Bir fazla asenkron motorun çalışma ilkesine bakacak olursak 3 fazla asenkron motorun çalışma ilkesine benziyor ama bir fazla asenkron motorda tek bir faz var. Şimdi 3 fazla asenkron motorda motor nasıl dönüyor? 3 faz uygulandığı zaman sinüsoidal sayesinde 3 tane faz ayrı bir manyetik alan yaratıyor ayrı zamanlarda. Ve döner manyetik alan oluşuyor. Şimdi bir fazla asenkron motorda döner manyetik alan oluşturmamız için ikinci bir manyetik alan olması gerekiyor. Çünkü bu motorlarda tek bir faz uygulandığı için ikinci bir manyetik alan meydana getirmemiz gerekiyor. O da şöyle yapılıyor. Yardımcı sargı kullanılarak. Bir fazla asenkron motorlarda ana sargı var. Bir tane kalkışta yardımcı olması için, ikinci bir manyetik alan yaratması için yardımcı sargı var. Bir de diğer çeşitlerinde kullanılan kondansatörler var. Şimdi sizlerle çeşitlerine bakalım. Bir fazla asenkron motora yol verme yöntemleri. 1. Yardımcı sargı kullanmak. Makineye bir fazla ana stator sargılarına paralel yardımcı sargılar yerleştirilir. Ana sargılar kalın telli ve çok spirliyken yardımcı sargılar ince kesitli ve az spirli olarak yapılır. Bu şekilde yapılmasının sebebi aralarında bir faz farkı yaratmak. Faz farkını yarattığımız zaman gene 3 fazla asenkron motor gibi, sinüsoidal gibi 2 tane manyetik alan. Orada 3 tane oluyor. Burada 2 tane manyetik alan meydana gelecek farklı zamanlarda. Yani arka arkaya. 2 tane manyetik alan farklı zamanlarda meydana geldiği zaman işte o zaman döner manyetik alan oluşuyor ve rotor dönmeye başlıyor. Şimdi bu devreyi inceleyelim. Devremiz bir fazla asenkron motor yardımcı sargılı devresi bu. Nedir o? Devrede bir tane ana sargı var. Bir tane yardımcı sargı var. Bir tane yardımcı sargıyı devreden çıkartacak santrifüj anahtar var. Ve bu kadar. Sonra fazımızı ve nötrü uyguluyoruz. Fazı uyguladığımızda sağ tarafa doğru yardımcı sargının akımı, aşağıya doğru ana sargının akımı kollara ayrılıyor. Ve burada santrifüj anahtarının görevi motor %75 devir hızına ulaştığı zaman yardımcı sargıyı devreden alacak. Ve ana sargı tek başına tek yarattığı manyetik alanla motoru döndürmeye devam edecek. O yüzden özellikle kalkış anında bize 2 tane manyetik alan gerekiyor. Birinci manyetik alan, ikinci manyetik alan. Peki bu 2 manyetik alan nasıl yaratılıyor dersek, ana sargı kalın kesitli, çok spirli, statorun 3/4'ünü oluşturuyor. Yardımcı sargı az kesitli, az spirli, statorun 1/4'ünü oluşturuyor. Ve kesit ve spir sayısından dolayı aralarında bir faz farkı meydana geliyor. Bu faz farkı da manyetik alan ortaya çıkarıyor. Döner bir manyetik alan ortaya çıkarıyor. Bu çok önemli. Döner bir manyetik alan ortaya çıkarmamız gerekiyor. Şimdi diğer çeşidi kondansatör kullanmak. Şimdi 2 tip kondansatör var. Bir kalkış kondansatörü, bir de daimi kondansatör. Yardımcı sargıya bir kondansatör eklediğimiz zaman ana ve yardımcı sargılarının akım geçirildiğinde iki sargının oluşturduğu manyetik alan vektörü arasında yine bir elektriksel açı meydana gelecektir.
ve böylece döner alan oluşur. Rotor döner. Yardımcı sargı devreden çıkarılırsa kalkış kondansatörlü motor, yardımcı sargı devreden çıkartılmazsa daimi kondansatörlü motor, yardımcı sargıda iki kondansatör varsa kalkış ve daimi kondansatörlü motor adı verilir. Şimdi bu üç tanesini inceleyelim. Kalkış kondansatörlü motorlarda bir döner alan oluşturup yol aldıktan sonra yine santrifüj anahtar ile devre dışı bırakılır. Hem yardımcı sargı hem kondansatör. Şimdi kalkış kondansatörünün kalkış momenti oluşturması için kapasitesi yüksektir. Şöyle mikrofarad. Kapasitesi yüksek olduğu için kalkış yaptıktan sonra devreden çıkartılması gerekir. Kapasitesi yüksek olduğu için kalkış momenti yüksektir. O yüzden büyük vantilatörler, kompresörler, pompalar, buzdolabı, çamaşır makinesi gibi yerlerde kullanılır. Ve burada gene bir yardımcı sargı. Yardımcı sargımız var gene devrede. Ana sargı zaten var. Yardımcı sargıya seri bağlı bir tane kalkış kondansatörü ve bunları devreden çıkartacak olan bir tane de seri bağlı santrifüj anahtar. Gene devir hızı %75'e ulaştığı zaman buradaki kolu santrifüj anahtar devreden çıkartacak ve ana sargı tek başına devam edecek. Şimdi diğer bir çeşidine gelelim. Daimi kondansatörlü motorlar. Daimi kondansatörlü motorlar motor yol aldıktan sonra da kondansatör ve yardımcı sargı devrede kalmaya devam eder. Herhangi bir anahtar yoktur. Kullanılan kondansatör devamlı devrede kalacak şekilde polipropülen film kondansatörlerdir. İlk kalkınma momentleri düşüktür. Kapasitesi düşük olduğu için ilk kalkınma momentleri düşüktür. Sessiz çalışırlar. Aspiratör, pompa gibi sessiz çalışması gereken yerlerde kullanılır. Devreyi inceleyelim. Ana sargı gene olduğu gibi her zaman olduğu gibi var. Bir adet yardımcı sargı ve daimi kondansatör yani CD. Ve burada fark ettiyseniz santrifüj anahtar yok. Daimi kondansatörler motorların sürekli çalıştığında onların daha güzel, sağlam ve momentli çalışmasını sağlar. Bunların dezavantajı kalkış momentleri düşüktür. Daimi kondansatörler. Kapasitesi düşüktür. Zaten bizim yaptığımız uygulamadaki kondansatörün kapasitesi 10 mikrofarad'tı. Oradan da göreceksiniz. Diğer bir çeşide bakalım. Diğer bir çeşitte hem daimi kondansatör var hem de kalkış kondansatörü var devrede. Yani siz hem kalkışta moment istiyorsanız hem de motor normal çalışırken de motordan bir moment istiyorsanız, yüksek bir moment, o zaman iki kondansatörü de kullanmanız gerekiyor. Böylelikle motor hem yüksek kalkışlı hem de yüksek momentli dönecektir. Kompresör, pompa, üfleyici motorlar gibi az gürültülü ve yüksek moment gerektiren yerlerde kullanılabilmektedir. Şimdi devreyi inceleyelim. Devreyi incelediğimiz zaman ana sargımız tekrar var. Bir adet yardımcı sargı. Yardımcı sargının arkasından hemen iki tane kondansatör var. Bir tanesi daimi kondansatör. Yani daimi kondansatör her zaman devrede. Bu kolu devreden çıkartacak bir şey yok. Ve daimi kondansatörüne paralel bağlı bir tane de kalkış kondansatörü var. %75'e ulaştığı zaman motor devir hızı, buradaki santrifüj anahtar şu kolu devreden çıkartacak. Bu kolun içindeki malzemeler, yani ne var? Burada kalkış kondansatörü var. Evet, bizim uygulama yaptığımız
motorumuz çift kondansatörlü. Hem kalkış hem de daimi kondansatör var. Sizlere bu motorun Clemens kutusundan da detaylı bir şekilde oradan da anlatmaya çalıştım. Kondansatörleri gösterdim. Bağlantı şekillerini gösterdim. Orada da zaten bu bağlantının aynısını gösterdik. Evet, benim bu videoda daha fazla detaya girip zamanınızı da çok almak istemiyorum. Uygulamada zaten gösteriyorum. Uygulamaya devam edebiliriz. Görüşmek üzere. Yapacağız. Evet, buyurun. Şimdi motorumuz bu. Gamak markasına ait motor. Etiket kısmını gösterelim. Bir fazlı motor 220 voltla çalışıyor. 50 Hz 0.25 kW 2880 devirde dönüyor. 1.7 amper çekiyor. COS-V'si 0.96. COS-V'sinin yüksek olmasının sebebi bunların içinde kondansatör olduğu için bir nevi kendi kompansasyonunu yapıyor gibi düşünebilirsiniz. İçinde ayrıca 2 tane kondansatör var. Daimi kondansatör 10 mikrofarad. Kalkış kondansatörü 30 mikrofarad. Şimdi Clemens kutusuna bakalım. Clemens kutumuz gördüğünüz üzere büyük. Sebebi içinde 2 tane kondansatör var. Şimdi Clemens kutumuzda 2 tane kondansatör var. Hangisinin kalkış, hangisinin daim olduğunu nasıl anlayacağız? Şuradan anlayacağız. 30-36 mikrofarad yazıyor gördüğünüz. Evet, bunun mesela kalkış kondansatörü olduğunu bilmemiz gerekiyor. Kalkış kondansatörleri daha yüksek kapasitede olur. Çünkü kalkış momenti yaratmak için. Hemen aşağıya bakalım. Bu da daimi kondansatör 10 mikrofarad. Bunun kapasitesi de küçük olur. Daimi kondansatörün amacı kalkış değil, motorun sürekli çalışırken düzgün ve sağlam çalışmasıdır. Şimdi gelelim kablolara. Daimi kondansatörün kabloları beyaz. Kalkış kondansatörün kabloları siyah. Onun dışında yardımcı sargının kabloları mavi. Ve ana sargının kablosunun bir ucu kahverengi, diğer ucu siyah. Bir de santrifüj anahtar geliyor aşağıdan. Onun kabloları da kalın. Bir burada, diğeri de burada. Şimdi bu uçları ben sizlere tanıtayım. Şimdi şu ucumuz U1. En sağdaki uç U2. Şuradaki uç yani U1 ile U2 ana sargı uçları. Ana sargının bir ucu, ana sargının diğer ucu. Z1 yardımcı sargının birinci ucu. Z2 yardımcı sargının ikinci ucu. Onun yanında burada da C'ler var. C'ler de bizim kondansatörlerimizin bağlandığı yerler. Şimdi bunları niye böyle bağlamışlar? Şundan dolayı normalde bizim bir fazla asenkron motor çift kondansatörlü devremiz bu. Yani nedir o? Bir tane ana sargının uçlarına faz nötr direkt bağlanır. Yardımcı sargı buna paralel bağlanır. Ama paralel bağlanırken yardımcı sargının çıkışına hem daimi kondansatör hem de kalkış kondansatörü bağlanır. Daimi kondansatör sürekli devrededir. Gördüğünüz üzere. Kalkış kondansatörü CK. Kalkış kondansatörün hemen girişinde bir tane anahtar var. Ne anahtarı o? Santrifüj anahtarı. S ile belirtiliyor. Santrifüj anahtarının görevi motor hızı %75'e ulaştığı zaman kendine bağlı bulunduğu kolun akımını kesmek. Yani burada kalkış kondansatörünü devreden çıkartıyor. Çünkü kalkış kondansatörün görevi motorun ilk kalkışında bir moment, güç oluşturmak. Kalktıktan sonra zaten motor yani ilk devrine ulaştıktan sonra kendi devrine bir görevi kalmıyor ve artık kalkış kondansatörünü devreden çıkartması gerekiyor. O yüzden santrifüj anahtarı kalkış kondansatörüne seri bağlanmış. Bunlar da daimi kondansatöre paralel bağlanmış. Şimdi bu devreyi motor üreticileri şu devreye uyarlamışlar. Şuna. Yani nedir o? Ana sargıya direkt sol ve sağ U1 ile U2'ye fazı nötrü bağlıyoruz. Ana sargıya U1 ile U2 direkt bağlanmış oluyor. Sonra şuraya göstereyim motor klemensini. Buradaki metal plakalarla da yardımcı sargılara ve diğer uçlara bağlantı yapmışlar. Şimdi ben sizlere tek tek bu bağlantı mantığını anlatayım. Şimdi fazı bağladık. Bağladığımız uçta ana sargı
daimi kondansatör. Bir de santrifüj anahtarının ucu olması lazım. Neresi orası? Şurası. Şu en sağdaki. Yani kahverengi kablo. Ana sargı. Onun dışında daimi kondansatör beyaz. Santrifüj anahtar bir tane kalın. Buraya fazımızı bağlıyoruz. Sonra ana sargıdan devam edelim. Ana sargının diğer ucu nötre bağlanıyor. Şöyle gösterelim. Nötrümüzde biz nereye bağlıyoruz? Buraya. Şimdi buraya devam edelim. Daimi kondansatörün çıkışıyla daimi kondansatörün çıkışı yardımcı sargının diğer ucuna bağlanacak. Bakalım. Daimi kondansatörümüz neydi bizim? Beyaz. Beyaz kablodan, yani buradan bağlantıyı aldık. Nereye? Buraya. Burada ne var? Gördüğünüz gibi metal plakayla yardımcı sargıya bağlanmış. Mavi kabloyla yardımcı sargıya bağlanmış. Sonra şu en sağdaki kola bakalım. En sağdaki kolda az önceki bağlantıdan önce santrifüj anahtarı, santrifüj anahtarından sonra kalkış kondansatörü. Bakalım. Şimdi şurada santrifüj anahtarına bağlantı yapılmış. Santrifüj anahtarına gitmiş. Sonra gelen kalın siyah kablo şu. Nereye bağlanmış? Şuraya, yani kalkış kondansatörüne. Bu kalkış kondansatörü hemen altındaki de santrifüj anahtar. Başka bir bağlantı gördüğünüz gibi yok. O hangi bağlantı? Şu. Santrifüjden kalkış kondansatörüne direkt kablo gitmiş. Şöyle de gösterebilirim. Tamam, şöyle her ikisini de gösterebiliriz. Evet, şöyle dursun. Şimdi kalkış kondansatöründen çıkmış. Çıktığı uç daimi kondansatörün çıkışı ve yardımcı sargının bağlandığı uç. Neresi orası? Şurası. Yani santrifüj anahtarından bağlandı. Kalkış kondansatörüne geldi. Kalkış kondansatöründen çıktı. Nereye? Yardımcı sargı ve daimi kondansatörün bağlandığı şuradaki uca. Evet, şimdi motoru üreten firmalar bu devreyi Clemens kutusuna uyarlıyorlar ve bu şekilde size hazır paket şeklinde üretip veriyorlar. Siz sadece ne yapıyorsunuz? Şunu yapıyorsunuz. Buraya bir faz, buraya da bir nötr bağlıyorsunuz ve iş bitiyor. Geri kalan bağlantı zaten Clemens kutusunun içinde gerçekleşiyor. Şimdi biz birazdan yapacağımız uygulamada da zaten kumanda devresini yapacağız. Güç devresinden bir faz kontaktörden getireceğiz. Buraya bağlayacağız. Nötrden, baradan getirdiğimiz nötr kablosunu ise direkt buraya bağlayacağız. Ve bu şekilde uygulamamız bitecek. Şimdi az önce gösterdiğim kağıdı internetten bulmanıza gerek yok. Clemens kutusunun kapağın arkasında zaten devre şeması var. 2 tane devre şemasının olmasının sebebi şu. Motor soldaki devre şemasında motor sağa dönüyor. Sağdakinde motor sola dönüyor. Burada plakalar yukarıdan aşağıya olduğu zaman motor sağa döner. Plakalar soldan sağa olursa plakalar sola döner. Yani biz zaten bunun uygulamasını size göstereceğiz. Ama burada da hızlı bir şekilde gösterebilirim. Plakalar yukarıdan aşağıya olduğu zaman motor sağa döner. Plakalar soldan sağa doğru olduğu zaman motor sola döner. O yüzden bunları sökmeniz gerekiyor. Şimdi uygulamaya geçebiliriz arkadaşlar. Şimdi gelelim uygulamamıza. Motorumuzu aldık böyle. Evet, devremiz bu. Devremiz bir fazlı yardımcı sargılı asenkron motorun sürekli çalıştırılması devresi. Yani bir tane kumanda devresinde sürekli çalışma devresi olacak. Nedir o? Sigorta, stop, start, kontaktör. Kontaktörün açık kontağı start'a paralel bağlanmış. Yani mühürleme gerçekleşiyor. Ondan sonra diğer sigortadan 2 tane fazı alacağım. Kontaktörün güç kontaklarına bağlayacağım. Sonra o iki uçtan bir tanesi ana sargıya, diğeri yardımcı sargıya bağlanacak. Sonra çıkışları da nötre bağlanacak. Şimdi bu devremizde şurada bir bağlantı var. Ona ekstradan gerek yok. Zaten orada ek barası var. O ek barası zaten o işe yarıyor. Yani nedir o?
hem ana sargıya hem yardımcı sargıya zaten o fazı veriyor. Şuradaki bağlantı için. Şimdi gelelim devremizi kurmaya. Kanallarımızı açalım önce. Şimdi bizim sigortalarımız zaten bağlı olduğu için burada fark ettiyseniz bir termik röle bağlantısı yok. Direkt stop'a gitmiş. Biz de direkt bir stop bağlantısı yapacağız. Şimdi L1 fazından faz bağlantısını alacağız ve stop'a bağlantımızı yapacağız. Daha önce kabloyu kanala yerleştirdim. Kanalda ilerliyorum. Şimdi diğer tarafa geçtim. Evet, stopumuz bu. Stop buton bağlantısı bitti. Stop'tan sonra start'a bir adet kablo çekeceğiz. Start olarak da şunu kullanalım. Şu alttakini. Yine bir kahverengi kablo işimizi görecek. Evet, start bağlantımız da bitti. Şimdi devreden gösterelim. Starttan sonra kontaktörün A1 ucuna start butonun çıkışından bağlantıyı yaptım. Kanala giriş yaptım. Evet, kameraya geçtim. Şimdi kontaktör olarak Schneider'ı kullanacağız. Schneider'ın A1 ucuna evet, kontaktörün A1 bağlantısı da bitti. Kablomuzu 90 derece kanala yerleştirdik. Şimdi artık nötr bağlantısı. Kanala giriş yaptım. İlerliyorum. Ve baradan evet. Birinci sütunumuz bitti. Birinci sütun bağlantı bitti. Şimdi mühürleme geldi. Mühürleme devrenin sürekli çalışmasını sağlar. Yani ben start'a bastığım zaman kontaktörüm çalışır. Kontaktör çalıştığı zaman kontağını kapatır. Ve ben elimi start'tan çeksem dahi artık akım yoluna kapalı kontak üzerinden kontaktörü ulaşır. Ve kontaktörün her zaman çalışmasını sağlar. Ne zaman durdurabilirim? Tekrar stop'a basarak. Kontaktör çalıştığı zaman güç kontakları kapanacak ve ana sargıya, yardımcı sargıya faz gidecek. Zaten nötrümüz her daim gidiyor. Şimdi gelelim mühürlemeye. Şimdi mühürlemeyi şöyle yapıyoruz. Start'ın girişinden veya stop'un çıkışından. Şöyle göstereyim. Start'ın girişinden veya stop'un çıkışından. Çünkü bu aynı kablo olduğu için ya bu kablo ucundan ya da bu kablo ucundan bir tane kablo alıyoruz. Nereye? Kontaktörün 13 nolu açık ucuna. 13 nolu açık ucumuz nerede? Şu. Şöyle göstereyim. 13 nolu açık kontak. 13 NO yazıyor. Hatta yardımcı kontak kullanmaya şu an gerek yok.
Şimdi bağlantımızı yapalım. Ben startın girişinden alıyorum. Evet, startın girişinden kablo bağlantısını yaptım. Kanala giriş yaptım. Kanalda ilerliyorum. Kablomuz çok uzun. Önemli değil. Nereye? Kontaktörün 13 nolu açık kontağına. Evet, bu devremiz mühürlemenin girişi bitti. Mühürlemenin giriş bağlantısı bitti. Şimdi geldik çıkış bağlantısına. Çıkış bağlantısını göstereyim. Az önceki açık kontağın çıkışından iki tane seçeneğimiz var. Ya startın çıkışına bağlayabiliriz ya da kontaktörün A1 ucuna bağlayabiliriz. Şimdi bu panolarda size hangisi daha yakınsa onu tercih etmenize fayda var. Start uzak kalıyor. Şöyle göstereyim. Start uzak kalıyor. O yüzden biz kontaktörün A1 ucundan ek alacağız. Evet, açık kontaktan çıkış bağlantısını yaptım. Açık kontağın çıkışından bağlantıyı yaptım 14 nolu uçtan. Kanalda ilerliyorum. Nereye? Kontaktörün A1 ucuna. Evet, bir sağlı sollu yüksüklü kabloları taktım. İyice sıktım. Çıkmadığından emin olmanız gerekiyor. Şimdi benden size tavsiye, bu şekilde ek aldığınız zaman bu vidanın metal kısmı sıktığınız zaman ikisinden birine daha az basabilir. O yüzden bu ikisini tek yüksük yapmanız da fayda var. Şimdi kumanda devremiz bitti. Kumanda devresini kontrol etmeye gerek yok. Zaten daha önce çok fazla devre yaptık. Şimdi direkt güç devresine geçebiliriz. Yani nedir o? Faz kablosunu baradan alacağım. Kontaktörün güç kontağına giriş yapacağım. Şimdi bu tek fazlı motor olduğu için 3 faz bağlantısı olmayacak. Yani siyah kırmızı kablolarla L2 ve L3 fazı bağlantısı yapmayacağım. Motora sadece tek bir faz götüreceğim. Şimdi bizim kontaktörün güç kontakları şu aşağıda. L1, L2, L3 girişli. Ben L1'i kullanacağım. Evet. Kanala giriş yaptım. Şimdi kanal diyorum. Güç kontağın çıkışından şöyle aşağıdan göstereyim. Güç kontağın çıkışından yani T1'den bir kablo alacağım ve nereye? Motorun ana sargı ucuna. Kablomuzu alalım. Şimdi güç kontağından çıkış fazımızı alacağız ve ana sargı bağlantısını yapacağız. Şöyle gösterelim biraz daha. Evet, T1 bağlantısını yaptık. Burası bitti. Şimdi şurayı gösterelim. Ana sargının diğer ucunu nötre bağlayacağız. Ana sargının diğer ucunu nötre bağlayacağız.
Şimdi motorumuzu gösterelim. Şimdi bir tane kontaktörden faz getirdim, güç kontağından. Bir tane de nötr kablosunu getirdim. Şimdi bunları az önce de gösterdim. U1'i buraya, nötrü de buraya bağlayalım. Buradaki somunları sökebilirsiniz. Evet, fazı ve nötrü bağladık. Şimdi sıkalım. Evet, sıkmayı da yaptık. Clemens kutumuzu kapatalım. Bunu vidalayalım. Ve motor, bir fazla asenkron motor uygulaması bitmiş oldu. Kanallarımızı kapatalım. Evet, şimdi artık enerjimizi verebiliriz. Şu kablolarımızı da saralım. Evet, kablolarımızı da sardık. Şimdi enerjimizi verdik. Start'a basalım. Start'a bastık ve motorumuz dönmeye başladı. Yukarıyı gösterelim, parametreleri. Şimdi motorumuz çalışırken birinci fazla 0.9'luk bir COSFI var. COSFI değeri var. 226'şer volt voltaj, 0.7 amper L1 fazı. Tek faz olduğu için tek faza bakıyoruz. Evet. Şimdi durduralım. Evet, motorumuzun sağa doğru döndüğünü görüyorsunuz. Şu dururken bir ses çıkıyor. O ses santrifüj anahtar sesi. Yani hız tekrar azaldığı zaman santrifüj anahtar tekrardan kapatıyor. Şöyle göstereyim. Evet, bu santrifüj anahtar. Şimdi biz bunun devir yönünü nasıl değiştiririz? Ona da bir bakalım. Evet, sizlere bir fazla asenkron motoru anlattık, gösterdik, uygulamasını yaptık. Umarım faydalı olmuştur. Bizleri izlemeye devam edin. Beğeni ve yorumlarınız için teşekkür ederim. İyi çalışmalar dilerim. Evet, sizlere bir fazla asenkron motorun sürekli çalıştırılması uygulamasını gösterdik. Şimdi bu motorun devir yönü nasıl değiştirilir onu gösterelim. Buyurun. Şimdi az önce fazımız burada. Nötrümüz buraya bağlıydı. Ve motorumuz sağa dönmüştü. Biz size acaba fazla nötrün yeri değiştiği zaman motorun yönü değişir mi diye nötrü buraya aldık. Fazı buraya aldık ve bir daha deneyelim. Start'a bastım. Stop'a bastım. Motorumuz tekrar sağa dönüyor. Yani fazla nötrün yerini değiştirmekle motorun yönü değişmiyor. Neyi değiştirmemiz lazım? Şuradaki metal plakaların yönünü. Yani şöyle göstereyim. Şu şekilde dik olursa sağa döner, saat yönünde. Bu şekilde yatay olursa sola döndüğünü sizlere göstereyim. Şimdi enerjimizi kapatalım.
Evet. Şimdi gördüğünüz gibi bir saniye şöyle göstereyim. Orası değil. İki kağıtta da zaten sizlere gösteriyor. Yukarıdan aşağıya doğru motor sağa doğru döner. Saat yönünde. Soldan sağa doğru olduğu zaman motor sola döner. Çünkü yardımcı sargının içinden geçen akımı sola giderken şimdi sağa gidecek. Evet, enerjimizi verelim tekrar. Bakalım. Start'a bastım ve motor gördüğünüz gibi sola dönüyor. Evet, bir fazla asenkron motoru bu devremizde sizlere gösterdik. Bağlantılarını gösterdik. Teknik anlatımda teknik kısımlarını anlattık. Kondansatörleri gösterdik. Sürekli çalışma uygulamasını yaptık. Kumanda ve güç devresi. Ve bunun sonunda devir yönü nasıl değiştirilir? Sizlere onu da gösterdim. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. İyi çalışmalar dilerim. Görüşmek üzere.